Herkese merhaba. Yahudilikte Hanok, Hristiyanlıkta imanın ta kendisi, İslam'daysa İdris. Üç büyük dinin de saygıyla andığı, göğe yükseldiğine inanılan gizemli bir peygamber olduğunu biliyor muydunuz? Peki bu kadar farklı isimle anılan bu ortak figür aslında kimdi ve hikayesi bize bugün ne anlatıyor? Gelin hep birlikte keşfedelim. Her şey Kur'an'daki bu inanılmaz güçlü ifadeyle başlıyor aslında. Biz onu pek yüce bir mevkiye yükselttik. Ayette İdris adında bir peygamberden bahsediliyor ve hakkında söylenenler de neredeyse bu kadar. Peki ama bu yüce mevki tam olarak ne anlama geliyor? İşte bu kısa ama bir o kadar da derin ifade, yüzyıllardır süren bir gizemin kapısını aralıyor. İşte bu soru bizi farklı geleneklerin ve kutsal metinlerin derinliklerine doğru adeta bir dedektiflik yolculuğuna çıkarıyor. İdris'in kimliğini ve bu üç dindeki ortak mirasını ortaya çıkarmak için gelin ipuçlarını beraber takip edelim. Bakalım bizi nereye götürecek? Ve işte ilk, belki de en önemli ipucumuz İslam alimlerinin yaptığı bir tespitten geliyor. Kur'an'daki İdris peygamberin kendisinden çok çok önce İbrani kutsal kitabında adı geçen Hanok ile aynı kişi olduğu düşünülüyor. Bu bağlantı gizemin ilk perdesini aralamamızı sağlıyor. Aslında İslam geleneğinde bu bağlantı o kadar güçlü ki neredeyse bütün otoriteler İdris'in Hanok olduğunda hemfikir. Hatta işin ilginç bir yanı var. Bazı dil bilimciler İdris isminin Arapçadaki ders yapmak, incelemek kökünden geldiğini söylüyor. Bu bile onun bilgiye ve öğrenmeye ne kadar düşkün olduğuna dair ilk işaretimiz olabilir, değil mi? Her şey Tevrat'ın Tekvin kitabındaki işte bu esrarengiz cümleyle başlıyor. Hanok, Tanrı ile yürüdü ve gözden kayboldu. Çünkü Tanrı onu aldı. Sadece bu kadar. Bakın öldü denmiyor, gömüldü denmiyor. Sadece alındı. Bu kadar belirsiz bir ifade tabii ki yüzyıllar boyunca sayısız yoruma, hikaye ve efsaneye ilham kaynağı olmuş. Madem İdris ve Hanok büyük ihtimalle aynı kişi. Peki Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam bu gizemli figürü nasıl anlatıyor? Gelin şimdi her bir geleneğin bu ortak peygambere nasıl kendilerine özgü bir portre çizdiğine daha yakından bakalım. Yahudi geleneği için Hanok, tufandan çok önce yaşamış, dünyadan ayrılışıyla meşhur olmuş, oldukça gizemli bir ata. Onun hikayesi, insanla Tanrı arasındaki o özel bağın bir sembolü gibi görülüyor. Yahudi geleneği, Tevrat'taki o kısacık ifadeden yola çıkarak Hanok için inanılmaz zengin bir anlatı dünyası yaratmış. Mesela kutsal metinlere dahil edilmeyen Hanok'un kitabı gibi metinlerde o artık göklere yükselen bir kozmik gezgin, ilahi sırları öğrenen bir bilge ve hatta bazı mistik inanışlarda baş melek Metratron'a dönüşen bir figür haline geliyor. Hristiyanlık ise Hanok'a bambaşka bir açıdan bakıyor. Onlar için odak noktası öğrendiği gizli bilgiler falan değil, Tanrı'ya olan o sarsılmaz imanı. Hanok, inancın ne kadar güçlü olabileceğinin canlı bir kanıtı olarak kabul ediliyor. Yeni ayetin İbranilere mektup bölümü bu bakış açısını çok net bir şekilde özetliyor aslında. Ayete göre Hanok ölümü tatmıyor, direkt göklere alınıyor. Neden? Çünkü yaşamıyla Tanrı'yı hoşnut etmiş. Yani onun göğe yükselişi sarsılmaz imanının en büyük ödülü. Ve şimdi bütün bu bilgilerle tekrar İdris peygambere dönüyoruz. İslam geleneğinde o, sabrı, doğruluğu ve hepsinden önemlisi insanlık medeniyetine yaptığı katkılarla anılan bir peygamber. Yani sadece bir haberci değil, aynı zamanda büyük bir öğretmen. İslam geleneği İdris'i adeta bir medeniyet kurucusu olarak görüyor. Düşünsenize, kalemi ilk kullanan, ilk kez dikiş dikip giysi yapan, insanlığa astronomiyi ve diğer bilimleri öğreten öncü bir peygamberden bahsediyoruz. Onun mirası, insanlığın ilerleyişinin temel taşları olarak görülüyor. Tabii İdris'in göğe yükselişiyle ilgili İslam kültüründe çok daha detaylı ve dramatik hikayeler de anlatılıyor. Mesela ölüm meleğiyle dost olması, cenneti ve cehennemi görmeyi istemesi ve sonunda cennete girip bir daha çıkmayı reddetmesi gibi. Bu anlatılar onun Allah katındaki özel yerini vurgulamak için kullanılıyor. Yalnız bu detaylı hikayelerin kökeni önemli bir konu. İşte tam bu noktada çok önemli bir ayrım devreye giriyor. İslam alimleri az önce bahsettiğim gibi detaylı anlatıları İsrailiyat olarak sınıflandırıyor. Yani ne demek bu? Bunlar doğrudan Kur'an veya güvenilir hadislere dayanmıyor, daha çok Yahudi ve Hristiyan kaynaklarından aktarılan rivayetler. Bu ayrımı bilmek, konuyu doğru anlamak için gerçekten kritik bir öneme sahip. Şöyle bir toparlayacak olursak, üç gelenekte bu peygamberin dünyadan sıra dışı bir şekilde ayrıldığında hemfikir. Ama her biri bu olayı kendi teolojik penceresinden yorumluyor.
Yahudilik için o, Tanrı katına yükselen bir bilge, hatta bir meleğe dönüşen bir figür. Hristiyanlık için sarsılmaz imanın bir sembolü. İslam içinse medeniyetin öncüsü, Allah tarafından yüce bir mevkiye yükseltilmiş bir peygamber. Ve tam hikayeyi anladık derken karşımıza antik Greko-Mısır bilgeliği dünyasından gelen gerçekten büyüleyici bir bağlantı daha çıkıyor. Bu İdris'in kimliğine hiç beklenmedik bir katman daha ekliyor. Hermes Trismegistus, yani 3 kere Yüce Hermes, antik dünyanın en gizemli bilgelik figürlerinden biriydi. Öğretileri yüzyıllar boyunca birçok felsefi ve mistik akımı derinden etkilemiştir. Peki İdris'le Hermes'in ne ilgisi var değil mi? Şöyle ki, Ortaçağ İslam düşünürleri, İdris'in o medeniyet kuran bilge öğretmen kimliğiyle antik Yunan ve Mısır'ın bilgelik tanrılarının birleşimi olan Hermes arasında çok güçlü bir paralellik kurmuşlar. İkisi de insanlığa yazıyı, bilimi ve ilahi sırları getiren birer aracı olarak görülüyordu. Bu, farklı kültürlerin ortak bir bilgelik arayışında nasıl buluşabildiğinin en çarpıcı örneklerinden biri. Peki, bütün bu farklı anlatıları bir araya getirdiğimizde karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Hanok, İdris hatta Hermes. Bu ortak figürün hikayesi bize bugün ne söylüyor? Sonuç olarak İdris veya Hanok sadece tarihi bir figür değil, aynı zamanda çok derin bir manevi sembol. O, inancın, bilgeliğin ve Tanrı'ya yakınlığın farklı yollarla nasıl ifade edilebileceğini gösteren, dinler arası anlayış için kurulmuş çok güçlü bir köprü aslında. Sizi bu son düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Farklı isimler ve farklı yorumların ötesinde, üç büyük dinin de ortak bir peygamberin hikayesinde buluşması, insanlığın evrensel değerleri ve ortak manevi arayışları hakkında bize aslında ne anlatıyor olabilir? Vakit ayırdığınız için teşekkürler.